Merhabalar Ulusal Esintiler YouTube kanalımıza hoş geldin. Bugün seninle hem nikotinin etkilerini biraz daha anlamaya çalışacağız. Bununla birlikte sigara paketlerindeki sigaraların hep neden benzer boyda olduğu üzerinde duracağız. Bunun kısası olsa ne olur ya da sigaralar çok uzun boyda olsa ne olur gibi konuları değerlendireceğiz. Bu anlamda ilginç bir içerik olacağını düşünüyorum. Hadi videoya geçelim. Biliyoruz ki sigara bağımlılığının temel etkenlerinden birisi nikotin. Bir sigaranın içinde ortalama 20 mg gibi bir nikotin içeriği var. Bu nikotin içeriği sigara yakıldığı zaman çok ciddi oranda azalıyor. Ortalama 1-1,5 mg'a kadar düşüyor. Bu çok düşük doz olsa bile akciğerlerden nikotin hızlı bir şekilde emiliyor. Kalbe gidiyor. Kalpten ise direkt beyne geçiş gösterebiliyor. Bundan dolayı çok düşük miktarda bile olsa nikotin çok hızlı bir şekilde beyne gidebiliyor. Nikotin o kadar hızlı bir şekilde beyne geçiyor ki aslında sadece beyne de geçmiyor. Plasentadan da çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Bu da gebelik döneminde annenin sigara kullanıyor olması plasentadan bebeğe, bebekten de bebeğin beynine geçebiliyor. Böyle olduğu zaman bağımlılık aslında anne karnında başlıyor. Hatta biz bağımlılığın nedenlerini araştırdığımız zaman genetik nedenlerin çok yüksek oranda etkili olduğunu görürüz. Eğer anne ya da baba sigara kullanıyorsa ya da bir bağımlılığı varsa çocukta da bağımlılık gelişme olasılığının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun için gebelik döneminde nikotinden ya da alkolden ya da bağımlılık yapan herhangi bir şeyden uzak durmak gerekiyor ki çocuk da bağımlı olmasın. Bunun yüzüne tekrardan dönersek aslında nikotin beyne geçtiği zaman ne oluyor? Yahut da nasıl bir etki gösteriyor? Nikotin reseptörleri dediğimiz yapılar aslında vücutta herhangi bir şekilde nikotin yokken yani istirahat halindeyken kapalı pozisyonda duruyorlar. Bu nikotin beyine geldikten sonra bu reseptöre yapışıyorsa o reseptörün bulunmuş olduğu sinir hücresinden dopamin salınmaya başlıyor. Dopamin nedir dediğimiz zaman bunu bir önceki videomuzdan izleyebilirsiniz. Dopaminle ilgili oldukça detaylı bir içerik var bu videoda. Bunun için burada çok detayına girmeyeceğim ama nikotin bu reseptöre bağlandıktan sonra dopamin salınıyor ve dopamin salındıktan sonra bir haz ya da keyif duygusu, iyi hissetme hali ortaya çıkıyor. Ama bu o kadar da uzun süreli olmuyor. Neden dediğimiz zaman burada nikotin reseptörlerinin belli bir süreden sonra duyarsızlaştığını görüyoruz. Ya bu duyarsızlaşma nedir? Nikotin reseptörleri artık çalışmaz bir hale geliyor. Çalışmama sonrasında da birey ne kadar da fazla sigara da içse, işte nikotin de alsa o reseptör artık yanıt veremiyor. Reseptörün yanıt verememesi durumu zaten dopamin salınmamasına neden oluyor. Artık keyif alamaz hale geliyor. Yani birey sigara içmeye başladıktan sonra belli bir süre sonra maksimum bir hazza ulaşıyor. Bu maksimum haz ne kadar dediğimiz zaman aslında bu maksimum haz bireyin elindeki sigaranın ortalama boyu kadar. Bir başka deyişle nikotin reseptörlerinin duyarsızlaşması için geçen süre ortalama bir sigaranın içilmesindeki süreye eşit oluyor. İşte buradaki durum aslında çok önemli. Neden dersek o sigaranın boyu aslında daha kısa olsa o kadar yüksek bir haz elde edemeyecek ve birey o hazzı yarıda elde etmiş olacak. O sigaranın boyu çok uzun olsa zaten reseptörler kapandığı ve çalışmadığı için birey zaten alabileceği maksimum hazzı almış olacak ve daha fazlası boşa gitmiş olacak sigaranın. İşte bundan dolayı tüm sigaraların ortalama boyları benzer. Yani bunun küçüğü keyif vermiyor, büyüğü de gereksiz oluyor. Bundan dolayı sigaralar hep aynı ve benzer boyutta üretiliyor. Burada şunu görmek gerekiyor. Orada üretilen sigaralar sana göre tasarlanmış. Yani bunun daha uzunun da anlamsız olduğunu, daha kısasının da yetersiz olduğunu gözlemişler ve buna göre en ideal sigarayı üretmişler ve bunun üzerinde artık devam ediyorlar. İşte burada bağımlılık sisteminin içinde olmamak gerekiyor. Aslında sen bir tüketicisin. Bunu tüketmen için en ideal bir şekilde sana sunulduğunu görüyoruz. Bunun için sen de zincirlerini kır ve sigarayı bırak. Bu sistemin bir parçası olma artık.